Selam arkadaşlar. Çok kısa ayarlamaları yapayım. O sırada zaten ancak toplaşılır. Ben de ayarlama yapayım. 1.12 güncellemesini kaçıranlar için, yani kaçıranlar dediğim zaten daha yeni geldi, o ayrı da. Görmeyenler, duymayanlar duysun. Yeni güncelleme geliyor. Yeni etkinlik geliyor. Bizim çok merak edilen çöl içinde sizlerle paylaşım yapacağım. Her şeye bakacağız. Bakalım bayram bayram kaç kişi katılacak? Herkese de iyi bayramlar. Ne zaman izlediğinizi bilmiyorum çünkü. Şöyle. Şimdilik ayarlamalarımı yapayım. Çok güzel paketler var. Alışverişinizi yapmadıysanız mutlaka açıklamadaki referans linkinden tıklayarak alışverişinizi yapın. Yani hala oyunu oynamayı düşünüyorsanız, gelişmeyi düşünüyorsanız bunu yapmanız şart bu arada. Onu net söyleyeyim. Ayarlamaları yapıyorum. Hemen sonrasında bakacağım. Zaten ancak toplaşılır. Kaç katılım olur bilmiyorum bayram, ama ben yine de bayramda da bir açmak istedim sizlerle. Canlı yayın. Şöyle ayarlamaları yapıyorum hala. Şimdilik yaptık, yeter. Bu kadar ayarlamamız. Şöyle hemen sohbete geçelim. Evet, çöl bir kere çok merak ediliyor. Hemen onu bir göstereyim. Çölde ne alemdeyiz? Yani çölde bazı stratejik hatalardan kaynaklı bence geri kaldık. Ee, Şu an puan olarak ikinciliğe düştük, ama daha da önemlisi hani puanı falan geçtik. Saraya gidemiyoruz arkadaşlar. 40 olarak. Daha doğrusu Era 17 olarak. Burada korkunç bir savaş verdik. Yaklaşık 8 saat falan sürdü. Sabaha kadar savaştık. Şöyle baktığımızda 1,5 milyon asker öldürmüşler. Tabii gece katılım bizde gitgide düştü falan derken, yani sağlam bir kayıp var. 3,5 milyon da ben öldürmüşüm. Yani burada tabii 3,5 milyon öldürmek bile zor işin gerçeği. Çünkü vurduğumuz adamlar işte Arthur'lar ve full seviyede olan kişiler. Yani benim gücümü aşıyor.
O yüzden tabii ki öldüremiyorum öyle patır patır vurduğumda ki kimse kimseyi kolay kolay öldüremiyor. O da ayrı bir şey. O yüzden yani hani bu tarz arada erdem kasmak, puan kasmak biraz daha zor oluyor. Çünkü rakibin de dişli. Askerleri örnek veriyorum 6K değil 2K ölüyor. Şöyle haritanın her yerinde tabii ki savaş oldu. Biraz artık şeyler öldürme sıralaması düşmüş durumda. Çünkü belli bir süreden sonra biliyorsunuz sıfırlanıyor, azalıyor. Burada mesela bak 329 milyon da burada var. Az buz değil. Aura Sarayı'nda bakın burada başlamış. God bayağı bir parçalamış burada. Bayraklar dikiliyor. Gördüğünüz gibi VIP gelmiş. S27 arkadan gelmiş. Ee, Burada şey oldu. Zekeriya hoş geldin. İyi bayramlar bu arada. Yani baştan biz 3 vs 1 attık. Yani bizimkiler neden öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Evrimcim hoş geldin kankacığım. 3 vs 1 attık yani hani ne zorumuz vardı hiçbir fikrim yok. Anlaşma yapmamış bizimkiler ki 13 istemiş, anlaşmak istemiş. Yani çünkü çöl sohbetinden John falan da yazdı yani hani ben sizle anlaşma yapmayı istedik mi istedik. Hani siz reddettiniz mi ettiniz. Açıkça bizimkiler reddetmiş. Nedenini hiç bilmiyorum. Sonra 13, 91, 27 üçü bize vurdular. Ya biz bayağı yayılmıştık yoksa buralar bak hala kapı bizde duruyor da bayrak yok. Buralara falan girdik ettik yani hani buralara falan da yayıldık da 3 vs 1'de çok imkansız zaten. Hani 91 zaten çok kalabalık ve güçlü bir krallık. Zordu. Yapamadık. Sonra ne oldu, ne değişti bilmiyorum. 13'le müttefik olduk. 91'e karşı savaştık. Ama bu sonra dediğim son birkaç saatte gerçekleşen şeyler. Yani hani bir gün bile değil neredeyse. Birkaç saat boyunca şurada bir savaş verdik. Buralara bayraklarımızı atmıştık bu arada. Şehre vuruyorduk. Raporları şimdi açarım birazdan. Alamadık şehri. İyi savundular. Yani adamların kuyruğu zaten full Arthur bekleyen. Bir de benim burada en çok gol yediğim nokta şey. Benim ana kompum, main'im mızrak. Ve bunlar full Arthur olduğu için kılıç komp. Ters köşe oluyorum. Yani mızrağımın gücü hiçbir işe yaramıyor. O yüzden Lub'u daha biraz daha fazla işe yarıyor ama o da ana kompum değil. Mızrağa göre biraz daha zayıf kalıyor. Yani ekstra güçsüz oluyorum 91'e karşı. Çünkü hepsi Arthur'lu. Aynen. Dün 13 geldi işte. Zaten şey dün dediğimiz gece yarısı başladık. Kapıştık. Şimdi raporları açacağım. Ya açtık açtık da yani olmadı. Hareketlilik ya bu adamlar sürekli aktif. Bak şuraya bakar mısın ya? Aktiflik burada hiç bitmiyor abi. Hiç bitmiyor. İnanılmaz bir aktiflik var. Bak hep bayrak kuyrukları falan arkada bekliyor yani. Hiç boş bırakmıyorlar meydanı. Bu arada mesela şöyle dandik gördüğünüz bunlar bir asker oluyor genelde. Sırf kalabalık görünmek için neden bilmiyorum. Bir taktik mi bu? Nedir? Bir asker var sadece burada yani. Hani işe yaramıyor. Gidiyorsun dokunuyor zaten uçuyor gidiyor ama tuhaf. Hala bakın savaş şu an bir yandan devam ediyor. 13 ile şey arasında John kapışıyor hatta bak. 91 arasında biz yokuz maalesef. Birazdan size şeyleri de göstereyim. Raporlara şu savaşa bir bakalım. Ya bir yerden belki 91'e yürüyüp hani bir şey yapsak bir şeyler falan da yok yani fon da yok. Bayrak fonu da yok. Adamlar savaşıyor sürekli ya. Bu herifler uyumadı hiç ya. Gerçekten uyumadılar.
Normal değil ya bu. İnsan değiller, insan. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Destekleriniz kıymetli. Bir yandan ben siz savaşı izlerken güncellemeden bahsedeyim. Şimdi yeni gelecek olan 1.12 güncellemesindeki önemli yeniliklerden bahsedeceğim. Ee, Behemoth Conquest diye bir işte devasa yaratık fethi gibi bir şey, yani yeni KVK modu diyelim. Haziran ayında başlaması planlanıyor. 8 güren ne ya? 8 gün süren sunucular arası yeni bir KVK modu. İki krallık karşı karşıya geliyor arkadaşlar. Kendi işte yaratıklarını yetiştirip korurken düşman kalelerine saldırıyorlar. Etkinlik yine 5 aşamadan oluşuyor. Bir yandan şöyle savaşa da bakıyorum. John kesiyor bu arada ama bir yandan tabii. O da nereye kadar? Bak gidiyor bayrağı. Ne yapacaklar bakalım. Birinci gün zaten eşleşme arkadaşlar. Fix bildiğiniz şey. 2 ile dördüncü gün işte keşif görevleri, kabile baskını, denemeler, rün taşları falan böyle toplanıyor. Haritada ben açıklamaya hatta oyunun resmi sitesinin de Peter konuşma yaptı, anlattı işte. Ama tabii İngilizce, Türkçe değil. Yani altyazı da yok. Ama görsel olarak hafızanızda kalması açısından onu da paylaşırım, eklerim açıklamaya birazdan. İşte bunları topluyorsunuz. Üçüncü gün bitmeden düşman bölgesine yapacağın istilanın saatini belirlemek zorundasın. Beşinci, altıncı günü işte saldırı, savunma gibi geçiyor. Ralli oluyor, tekli oluyor, bilmem ne oluyor derken bildiğiniz filin farklı hali gibi ama daha başka. Burada yaratıklar var ve özellikler falan kazanıyorsunuz. Yani tam olarak bir şeye benzetemiyorum. Harikadaki ürünler falan gibi böyle değişik bir şey. Neyse. Kahraman sisteminde yenilikler geliyor. Hızlı geliştirme var. Onu da şöyle göstereyim. İçtimai vallahi dağıttılar bu arada. Bir yandan savaşa da bakıyorum. Hızlı geliştirme oluyor. Mesela burada örnek veriyorum. Zayıf bir taneden verelim. Buradan bastığınızda arkadaşlar elinizdeki bütün tecrübe kitaplarını basıyor. Yani tek tek böyle bir uğraşmayacağız. Pat diye 155'e atabileceğiz bunu. Hızlandırma olacak. O güzelliği var. Vallahi Bilal'im hoş geldin. İyi bayramlar bu arada. Yani bot gibiler. Gerçekten bot bunlar ya. Gerçekten. Yani ve askerleri bitmiyor. Birkaç tane bak arkadan yığınla geliyor. Şöyle yapayım. Bakar mısın şuraya? Ya hayır, peynir ekmek gibi eriyorlar ama yok yani. Olay şu, daha da beterini söyleyeyim. Ya bu adamlar hiç uyumadı ya. Biz zaten, bakın raporları göstereyim hatta. 11 saat önce. Ya en son biz artık 11 saat önce savaştık ama savaş başlangıcı işte bak 4 saat zaten buradan pay biçebiliriz. 15 saat, 11 saat, 4 saat şeyi var. 16 saat, 5 saat. Bak kaç saat savaştık bilmiyorum bu arada. Ee, Hani bu sadece bir de benim aktif olduğum saatler. Yani yoksa rapor zaten alamam. Hani her savaşmayana rapor gitmiyor arkadaşlar tabii. Öyle destek atmayınca bilmem ne olmayınca gitmiyor. Bak ben sadece bu. Şuraya bakar mısın? Kaz şehri 16 saat hala. Bak burada daha çok zayiat vermişiz. Ya adamlarla 17 saate çıktık. Evet. 6 saat minimum, bakın minimum 6 saat 18 saat önce minimum şey yapmışız. Yani 11 en son 18'e gel 7 saat minimum sadece benim dahil olduğumdan bahsediyorum.
Dahil olmadığım zamanlarda da erkenden de başladığı da oldu. Bayram olduğu için yani yine iyi aktiflik gösterdim tatildeyken. Ya hep böyle bir bu arada raporlarımda hep zarar. Neden abi? Paso Kılıç ve bu adamlar e, güçlü. Ya güçlü. Yüzükler 40, 50, 40. Süsler 60, 60, 60. Yani teçhizatlar 4, 4, 4, 4, 4. Hani 3.2 yıldız falan değil. Hepsi 4. Anladın mı? Yani bu adama karşı zaten çok güzel bir rapor alamıyorsun. Yani bu bir de ortalama biri bu. Ya gerçekten bunlar normal değil. Abi sıkıntı ya. Şu rapora bakınca bak adam her şeyi fulllemiş ya. Yani nasıl alacağım bundan? Yine 1.8 iyi kesmişiz. Şuna bakalım. Bak 4 4 bu 4 değil. Yani her şeyi dörtlemiş. Bir tane şurada nazarlık var. Yüzükler zaten morların son seviyesi 40. Buna da 40 basmış. Ya süsler 60. Yani e, böyle raporlara mutlu oluyorum. Öyle söyleyeyim. Yani çünkü benim Lubu'ya bak. Aslında benim görünen Lubu'ma bak. Asker sayısı ve karşı tarafa bak. Yani mutlu oluyorum. Ne diyeyim ya. 6.5'a 2K koparttığımda hoş seviniyorum. Şunlardan çok zor çünkü. Gerçekten zor yani. Zaten en çok parçalayan da şu olmuş. Şu kompu 724'e 5K bu yemiş. Yani tek başına bu yok etmiş. Acayip bir şey. Yani çok güçlüler bunlar da şey. Ha, bu arada ben buff'sızdım. O da ayrı bir şey ama buff'ım yoktu. Favorilerden şöyle göstereyim. Hemen sonra tekrar güncellemeye de döneceğim. Şöyle buradan kompları inceleriz diye fava attım. Komplarını gösteririm size. Zaten hani 50 yüzükler falan şeye çok bakmaya gerek yok. Dediğim gibi o az önceki bir ortalamaydı. Normalleri böyle arkadaşlar. Arthur'lu ve yüzükler de full. Teçhizat da zaten full. Yani bunlar çok zor şeyler ya. Teçhizatların bütün komplarını fulllemek falan çok zor. Ama adamların full. E, Yani garip. Ya da daha ütopik bir tane göstereyim mesela. Bakayım. Şurada çıkabilir ya. Bu değil. Bir tane bakacağım. Şuradan buluruz. Şudur. Kesin bu. Yüzükler 50. Teçhizatlar full zaten. Abi atın da hani süs eşyasını 60'ı geçtim. Ya üçüne de kırmızı vermiş ya. Yani hani normal değil bunlar. Normal değil. 3 hatta kırmızı. Tek kompta 3 tane kırmızı atı var zaten. Kudret, kudret, kudret. Zırhları da patlatıyor. Süs eşyası zaten hani 60 yapıyor hepsi falan da bak. Bir de kırmızı son. Yani zaten daha şey yok. Fullemiş. Her şeyi fullemiş. Ya bu normal bir şey değil ki. Ya bu oyun ne yapıyor? Bunları mı besliyor? Ben anlamadım ki. Tayvan parası değerli bir para birimi de değil dolar karşısında. Yani nasıl bir şey dönüyor hiç çözemedim. Abi her şey full ya. Hani şu an oyunda açılan her şey fulllemiş bu adam. Bak yetenek full, eşya full, at full. Hepsi üçü de kırmızı. Özellikleri de getirmiş. Yani hani bir de özellikler de güzel. Şey de değil böyle öylesine kırmızı koymamış adam sana. Arthur'un en güzel işine yarayacak şey zaten. Yüzükler full, teçhizat full. Taşa da bir bakalım. Yani gördüğünüz gibi. Ya bu normal bir şey değil arkadaşlar. Dördüncü seviye taşlar. Bak bir tane 3 gelmiş. Allah razı olsun. Yani ne kadar zor bunlar ya. Anormal bir şey. Bunlarla ve
aktiflikleri de hiç bitmiyor bu heriflerin. Şimdi sen bu adamdan rapordan 1.5K öldürürsem ne mutlu bana diyorum tabii ki. Bundan nasıl öldüreyim 1.5K'yı? Zor yani, daha doğrusu. Kolay değil. Burada da mesela daha fazla kayıp vermişiz. Bir anormallik var yani bunlarda. Ben normal bulmuyorum arkadaşlar ya. Yani kimse para mara demesin. Hepsi mi milyarder bunların yani? Milyonluk hesaplar bunlar. Şey değil ki, basit şeyler değil. Son videoyu izlediniz mi bilmiyorum. 40 seviye kale videosu. Abi bu adamlarda 20 tane 40 seviye kale var. 13'te, bakın 13'te, 13 hani en güçlü eralardan bir tanesi şu an. Bir tane vardı. Yani bizde 7 tane mi ne var? Bunlarda 20 tane. Ya hiç normal değil. Ne abi, bunları bedava mı veriyorlar paketleri? Ne yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok ama e, normal değil. Gerçekten değil. Yorumlara bakacağım hemen. Şunu da göndereyim. Bir doldum yani. Hakikaten sinirlendim. Ya Bora, niye 20 dolar abi onlarda o zaman? Yani Tayvan parasıyla dolar da arasında da şey var yani. Atıyorum 1 dolar 30 lira gibi düşün onlarda da yani. Hani onların parası da böyle çok değerli bir para birimi değil ki. Niye bunları bu kadar uyguna veriyorlar? Onu çözemedim ben. Ya bir anormallik var, işin gerçeği. Hiç normal değil. Abi bu tuhaf bir şey. Gerçekten tuhaf bir şey. Bu arada arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Destekleriniz kıymetli. Ara ara hatırlatayım, desteğinizi göstermek için. En azından videoyu beğenebilirsiniz. Hatta şöyle. Hatırlatıcı olaraktan koyayım. Evet, bir yandan savaşı açıp size o alanı göstereceğim. Bir yandan da anlatmaya devam edeceğim. Bakın geliyor yine GATT ittifakının içtiması. Ayrıntıları da şöyle açalım dursun. Bir yandan anlatayım ben size. Kahraman yenileme sistemi dediğim gibi hızlı geliştirme olacak. Quick Development dediğimiz. İşte tek bir dokunuşta elindeki bütün tecrübe kitaplarını otomatik harcayacaksın ve kahramanın ulaşabileceği, örnek veriyorum benim şu an 155 ise 155'e ulaşacak gibi düşünebilirsiniz. İstersen yeteneklerin ve becerilerin de otomatik verilmesini seçebiliyorsun. Harcanacak kaynakları onaylamadan önce zaten ön izleme olarak görebileceksin. O yüzden bir sorun yaşamayacaksınız arkadaşlar. Ekipman değiştirme de geliyor. Bunu daha önce bahsetmiştim. Gear Swap dediğimiz üstündeki ekipmanları hızlı bir şekilde değiştirebileceksiniz. Örnek veriyorum, Arthur var şu an mesela. Arthur süvari, kılıç. Süvari teçhizatını tık diye takabileceksin ya da işte örnek veriyorum kuşatma taşlısını takarsın falan. Sana kalmış o. O şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Onun dışında Ati hoş geldin. Aleykümselam. İyi bayramlar bu arada. Gelişmiş kadro önerileri gelecek. Gelişmiş kadro önerileri dediğimiz ne? O da şu oluyor. Burada daha farklı öneriler de gelecek arkadaşlar. Bu kompta işte bunlar nasıl çalışır, yetenekler nasıl olur falan. Hani birçoğumuz burayı kullanmıyoruz. Çünkü buraya güvenmiyoruz. Burayı güncelleştirecekler yeni sürümde. Daha doğru şeyler önerecek. Daha kullanışlı şeyler önerecek. Yani o şekilde değişmiş olacak.
God yıktı ve tık diye dikti bayrağını. Şöyle bakalım. Evet, bir kademe ilerlemiş oldular. Şimdi hedef burası ama tabii ki buraya vurmak için 1,5 saat diyebiliriz buna. Destek atsa 1,5 saate ancak biter. Zekeriya olabilir vallahi. Yapılan bir anlaşma olabilir. Oyunu hani diri tutun, katılın, oynayın falan. Çünkü hiç uyumadan 7/24 oyunda olmaları da normal değil abi. Hiç mi iş hayatın yok? Hani bizim bayram tatil ki bizde hani tatil olmasına rağmen bayram olduğu için tabii ki şey değiliz. Çok müsait olmuyoruz. Bu adamlar hiç mi çalışmıyor? Mama Fi olabilir. Kenan'ım hoş geldin. Aleykümselam. Yani her şey olabilir ya arkadaşlar. Ben işin gerçeği her şeyi bekliyorum. Çünkü normal değil bu 91'in durumu anormal bir şey. Az önce gösterdiğim rapordan da gayet net anlaşılabilir bence. Burada bakalım çıkacak mı? Yani bak her şey full yüzük. Tamam buna alışığız. Hani diğer kompları da full o ayrı da. Abi 3 at kırmızı yapmıştı. Bak bu o değilmiş. Bununkine de bir bakalım. Süs eşyaları zaten 60 yapıyorsun. Bu da bir tane kırmızıyı patlatmış. Taşlarını merak ediyorum sadece. Abi bunda da 4. Yani ya 4. Dördüncü seviye. Ya siz hangi ara bu kadar güçlendiniz? Siz nasıl bir yatırım yaptınız arkadaşlar? Bunlar bizden 7-8 ay sonra başladı oyuna. Yani normal değil. 7-8 ay sonra başladı. Oyun açığı kapatsın diye bunlara şey mi verdi? 7-8 aylık şey mi? Ne yaptı anlamadım ki. Hani VIP 18 olmayı geçtim. Yani nasıl her şeylerini fullleyebiliyorlar? Bak mesela şöyle bir rapor almışım. 2K yediğim için mutlu olunacak bir rapor yani şuna bak. Şuradan çıkacak bakayım o Arthur'cuğumuz. Buydu. Buydu galiba. İsimleri de o kadar benzer ki. Yok bunu da değil. Bunun da atları şey değil. Kırmızı değil. Ama bunun da diğerleri gibi nedir? Yüzükler 50, süs eşyaları 60, taşları 3, 4 varmış. Hayret yani 4 yok diyecektim. 4'leri de serpiştirmiş araya. Yani bunlar normal değil arkadaşlar. Gerçekten ilginç. Şu muydu? O kadar çok Arthur'ları var ki. Yani gördüğünüz gibi zaten. Şey oyun bedava dağıtmış gibi ve yüzüklerde fark ettiniz mi bilmiyorum 50 50 50. Yani inmiyor aşağıya 49 yok. Çıkar illaki bir tane. İllaki çıkar diye umut ediyorum. Ya böyle bir şey olamaz ya. Şuraya bak. Şu muydu? Ha, bu da onların birincisi arkadaşlar. Dün gözetleme attım. Biri yorumlara yazmıştı işte 30 küsür milyon askeri var diye. 21 milyon kalmıştı en son. Sabaha karşı gerçi bu. 16 saat önce. Yani gece 1'de oluyor TR saatiyle. Şeyde bunun atları işte. Hepsi kırmızı mesela bak. Taşlarda 3 ve 4. Teçhizat full. Krigere tänker ikke på kjønn. Yani garip. Gerçekten garip.
John vurmuş. Ama bu eski şey. Şunlara katılayım bir yandan da. 8 seviye. Gerçi bunu kaldırdılar. Eskiden işte 11 seviyeye göndermek falan daha avantajlıydı da. Güncelleme de o da gitti. Jabalala abi 7/24 bu. Helal olsun, o da aktif. Gerçekten aktif yani. Türkoğlu hoş geldin. Kipto hoş geldin. Evet, onun dışında güncellemeye dönüyorum. Şöyle sarayımızda tekrar geçelim. Bir aktifliğe de bakayım. Tabii bayrakları yıkılınca biraz daha durulmuş vaziyetteler. Buradan ilerliyorlar. Buradan da bir kapışma olacak. Bakalım. İki taraftan bastırıyor diğer krallıklar. Buradaki daha erken bitecek. 27 ilk atağa geçecek kişi olabilir. Gelişmiş kadro önerilerinden bahsettik. Yeni keşif etkinlikleri gelecek arkadaşlar. Müttefiklerinize işte keşif görevlerinde yardımcı olacağınız birlik atayabileceksiniz. Karşılığında ödüller kazanacaksınız. Toplama etkinlikleri olacak. Haritadaki belirli kaynak noktalarına asker göndererek normal toplama ödüllerinin yanı sıra onların dışında da ekstra etkinlik ödülleri toplayacaksınız. Önümüzdeki 2 ay içinde de planlanan tema etkinlikleri duyuruldu en son. Haziran'da işte çeşitli mini oyunlar ve sınırlı süreli ödüller içeren Orman Büyüsü Karnavalı. Yani orijinal adıyla Forest Magic Carnival olaraktan geçiyor. Türkçesi benim çevirdiğim Orman Büyüsü Karnavalı, yani hani şey dümdüz çünkü. Temmuz'da da futbol sezonu öncesine denk getirilmiş olan futbol karnavalı olacak. Onun dışında bahsedeceğim bir şey var mıydı? Peter'ın söyleyip de benim söylemediğim, atladığım. Aklıma gelen bir şey yok. Ee, Son güncellemeler bunları getirecek. Kısaca yeni gelen arkadaşlar için de hızlıca bahsediyorum. Yeni bir etkinlik KVK modu geliyor. Behemoth Conquest diye. 8 gün sürecek, çok uzun. İşte birinci gün eşleşme diye geçelim, 7 gün diye düşünelim. 2 ile 4 gün canavarlarını evcilleştiriyorsun. İşte onları besliyorsun, bilmem ne etkinlikler, görevler, şunlar bunlar. Haritada istilalar falan oluyor. Onları hallediyorsun. Rakibini ziyaret edip aynı zamanda saldırıyorsun. Amacın yaratığını korumak bu arada. İşte kahraman sisteminde yenilikler getirilecek. Hızlı geliştirme, dediğim gibi seviye atlamayı tık diye yapabileceksiniz. Ekipman değiştirme anında yapabileceksiniz. Gelişmiş kadro önerileri olacak. Yeni keşif etkinliklerinde dediğim gibi müttefiklerinize yardım edebileceksiniz. 2 tane de önümüzde planlanan temalı, işte kale teması, birlik teması olacak şeyler var. Haziran'da gelecek olan Forest Magic Carnival, Temmuz'da da Futbol Carnival. Bu 2 tane etkinlikte gelecek tema. Evet, bakalım. Sezer hoş geldin. Sherlock, katılıyorum sana. Yani
Şikayet etmek lazım. Bence bunların hepsi milyoner değil yani. Hani bizim de milyoner oyuncularımız var. Çok ciddi para babaları var ama bunların bütün krallık mı para babası yani? Hani bu kadar fazla olması çok anormal geliyor bana. Oyunun kendi ekibindeki kişiler de olabilir canlılığı ve hareketliliği sağlamak için. Gerçekten tuhaf yani normal değil ya. Hiç normal değil. Bak mesela milyoner adam kalesi 39. Ama buraya bakacağız şimdi. Bak basmış 40. 40. 40. 20 tane kaleleri var öyle söyleyeyim. Sıralamayı da açacağım şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ama bu era bu sezon beni yordu. Yani çünkü rakipler falan aşırı güçlü. Beni bir tık aşıyor. Bu diğer arkadaşlarımda da etkisini fark ettim. Oyundan biraz soğuyorlar. Yani bak 40, 40, işte 40. Yani 40, 40, 40, 40. Yani bu kadar kalenin olması hiç normal değil. Bak 27'de de bir tane 40 var. Bak yine 91, 40, 40 yine 91, 40, 40. Yani normal değil bunlar arkadaşlar ya. Kimse normalleştirmesin lütfen. Yok çok zengindi falan. Diğer Avrupa ülkelerinde ya da Amerikalı yok mu yani? Var. Görüyoruz işte. Bu kadar çıkıyor. Tayvanlar mı milyoner anasını satayım? Gerçekçi olun biraz Allah aşkına. Bir şeyler dönüyor ki yani. Adamın Arthur'un da 3 tane atı da kırmızı. Hani her şeyi full seviye. Taşı dördüncü seviye falan yani. Oyunun sonuna gelmiş artık yani. Şu an ne getirdiyse her şeyi vurmuş, basmış, geçmiş adam. Ve bunlar en büyük noktayı söylüyorum. Bizden 7-8 ay önce başladı bunlar. Daha doğrusu sonra başladı. Yani 7-8 aylık bir dilim öndeydik. Bu adamlar ne yatırıyor? Nasıl bu kadar farkı kapatıyor? Normal değil tabii ki. 7-8 ay dediğin ne kadar ciddi bir süre. Yardım tuşuna bastım. Mağaza sıfırlanıyor Bora. Ama benim bildiğim onun sorusunu WhatsApp'tan da gelmişti. Şöyle yine buraya gideyim de hareketlilik olursa görelim, kaçırmayalım. E, şöyle göstereyim. Şu kalacak diye biliyorum. Bunlar sıfırlanacak. Yani tekrar alabileceksin. Kilidi açılacak gibi düşünebilirsin. Ben öyle biliyorum. Kaldığın yerden devam edeceksin gibi bir şey aslında ve hani bu aldıklarını da tekrardan alabileceksin. Zaten daha Fethi'nin hani ileri seviyelerini açmadığı için bunlara gitme şansımız yok. 200'e kadar açtı. 200'e kadar gitti herkes. Krallık seviyesinin zaten daha sezon bitmedi. Yıldız alan şey yapan kimin ne olduğu daha belli değil. O yüzden bu da ilerlemiyor. Benim bildiğim o yüzden burası sıfırlanacak. Bunlar gelecek alım ama şu paranız hanedan katkısı korunacak. Şu anki aşamaya baktığımızda da bunu zaten hepiniz görebiliyorsunuz diye çok üstüne durmuyorum. Ee, çıkacak olanlar abi herkes mi yükselişte yani hani kaça kadar 58'e kadar yükselişi basmış. Seviyeler artmış. Ama tabii ki hani burada tan yerine falan gitmek için işte belli krallıklar falan oluyor. Bakalım yani ne olacak, ne bitecek merak ediyorum. Bu yeni düzen biliyorsunuz. Nasıl ayarlayacaklar? Yani buradan
58 krallığı da çıkartacak mı? Tana mı atacak? Ne olacak bilmiyorum. Biz de 17. sıradaymışız. İlk 3 bu şekilde arkadaşlar. Zaten üçüncüyle 9'a kadar aynı puan. Hani bir farkı yok. Sadece şeyler değişiyor. Dizdiği sıralaması değişiyor. Yoksa aynı puan. Evet, bir seferberlik gidiyor. Nereye gidiyor bu? Jabalala'ya gidiyor. Jabalala ittifaksız. Neden abi? Puan mı kasıyorlar şu an? Ne oluyor? Bakalım. Puanı da göstereyim. 13 çok geride. Hani biz öndeydik gerçi. Şimdi 91 geçti, savaşıyorlar. 13 60 milyarda. Adamlar 101 milyarda. İçtimada patladı. Jabalala ittifaksız olması da ilginç. Bu puan farkı nasıl kapanacak onu da bilmiyorum. Şimdi sıralamayı da göstereyim sizlere. Hüseyin hoş geldin. 10 milyonluk gücünle bir gün böyle olur musun? 5 sene sonra bir daha görüşelim. Para yatırmadan olamazsın. Ahmet hoş geldin. Aleykümselam. İyi bayramlar herkese bu tekrardan da. Serdar iyi bayramlar. Hoş geldin. Evet Sherlock ya sana katılıyorum. Bence bu biraz öyle yaratılmış bir şey. Bir de isimleri de hep böyle bu harfler zaten bakın şu iki ilk başlangıç harfleri aynı. Şurada bir farklılık var. Anlaması da zor. Bak ne kadar güç 300 milyon güç kaybetmiş. Şimdi size savaşın karanlık yüzünü göstereceğim. Dune. En son videomda bakın asker basmadır şudur 500 küsüre çıkmıştı adam. 100 milyondan fazla güç kaybetmiş. Fancy. Abi adam 805 mi 810 mu neydi 680'e gitmiş. Yani 120-130 milyon güç kaybetmiş. Freud 1,1 milyar da 955'e gitmiş. 150 milyon güç kaybetmiş. Popis 100 milyon falan. Kirata yine 80-100 milyon. Jabba aynı şekilde. Viper bir şey kaybetmemiş gibi. Onun tam gücünü hatırlayamadım ama eski videolardan bakılabilir. Ama bir şey kaybetmemiş gibi gerçekten. 610. Bunlar da tabii ki yine kaybediyor ama bitmeyen bir asker var garip bir şekilde. John 800 falandı. 720, 60, 70. Hadi 80 milyon kaybetmiş. Dediğim gibi biz 3'e 1 atarken tabii orada çok bayağı kayıp yaşadık. God King de yaklaşık 100 milyon kaybetmiş. Cloud da 80-90 milyon kaybetmiş. Zaten şöyle bakınca 17 ilk iki. Sonra 91, sonra yine 17. 13'ten Jabba var, John var. Ya dediğim gibi puan kasması çok zor bu arada burada. Hani kesemeyeceğin adamlar çünkü. Bunlar gerçekten kesemiyorsun. Puan da alamıyorsun o yüzden. Kaynak toplaman lazım ancak puan almak için. Yani burada güçleri de görüyorsunuz zaten. Ve bunlar zayıflamış halleri arkadaşlar. Nebulus falan. Pink. PowerShell. Bak 100 milyon kaybetmiş bu adam da. Yani şöyle baktığında ya Şampiyonlar Ligi. Gerçekten Şampiyonlar Ligi. Ted bayağı düşük puanda kalmış bu arada yani. Bu güçle yani sonuçta kompları keser ya.
Ama şimdi Morty'yi de görünce demek ki kesilmiyor işte. Bak Malkit. Abi zor ya, gerçekten puan falan çok zor. Hak getire. Bak Karadayı ne kadar güçlü ama Monkler yani. Hala şu güçlere bakar mısın? Erdemlere. Bir 60 milyon olamadı Erdem'im ya. Bak kanayan yaram. Ki ya Erdem de kasamıyorum ki. Karşıdan adam öldüremeyince Erdem alamıyorsun zaten. Böyle gidiyor arkadaşlar. İttifak tablosunu falan da açacağım. Hemen sohbete bir bakayım. Ondan sonra açacağım. Şöyle gelmiş 154 milyon. Öldürmesi var kadın. John kıyım yapmış yani. Japu da yapmış. Senem Mut da yapmış. Hatta yani 91'den kimse girememiş ilk ona. Hepsi 13'e ait. Burada da hepsi 91. Bir tane 13 var. O da birinci zaten. Bu arada Kaiser. Burada da Gat birinciliği var. Senem Mut. Senem Mut bayağı katliam yapmış. Kalesi şuradaydı. Mancınık yemiş galiba ya da bir koçbaşı. Canı azdı. Şu kale arkadaşlar. Yani iyi işler yapmış gerçekten. Hani Erdem'e bakınca benimkinden düşük. Ama bu savaş demek ki varını yoğunu koymuş adam. Erdem kasmış, bayağı kasmış. Burada baktığımızda 91'den sonra 13 geliyor. Yine 91, 91. Şuradaki savaş zaten bayağı bir bomba. Şurayı da göstereyim. Jabba katliam yapmış 140 milyon. Oradan 91'den biri 120, 100, 97, sonra Karate 92, Dune 91, Freud 86, Viper 84, 91'den biri 72, Popis'te 70. Ya zaten şu adamların olduğu yerde hani işte hani 3,5 milyon. Ne yapayım? Yani kimi keseceksin? Yani rakip öyle bir rakip ki bunları kesiyor. Öyle düşünün arkadaşlar. Yani zor, gerçekten zor. Göçte bilmiyorum. Biraz daha e, eğlenebileceğimiz birkaç arkadaşımızda da hissediyorum. Biraz düştüler, oyundan kopuyorlar. Çok keyifli alamıyorsun yani çünkü rakipler abartı geliyor, zorlu geliyor. Bir de bazı problemler var yani uyumumuz şu an daha tam oturmadı. O yüzden zorlandık. Hemen sohbete dönüyorum. Değil mi Kenan ya? Freud hoş geldin. Aleykümselam. Testeler gittikten sonra bunlar böyle bir patladı geldi. Hepsi fullendi falan. Yani garip, düşündürücü gerçekten. Ya Hafız 13'te devirirdik de 13'te anlaşma yapmadı bizimkiler. 13'te bize vurdu. Yani 27 de bize vurdu, 91 de bize vurdu. Birebir de 91 ile güzel gidiyorduk. Sonra 3'e 1'e döndü. 3 vs 1 oldu. Tek kaldık. Ee, yani sonra dün gece bir anda 13'te anlaşma yaptık ve 91'e karşı ortak savaş verdik. Hani 13 kazansın, sarayda işte destekleyelim falan diye ama yetmedi. Abi son saatlerde ne kadar şey yapabilirsin zaten. Fon kalmamış, her şeyimiz bitmiş etmiş. Yani
Bir yandan şeye bakıyorum. Zor. Ne? Bakalım hemen. Sacit hoş geldin. Aleykümselam. Şu an hesaplar piyasa uygun. Bu krallıkların birbirleriyle çarpışmasından kaynaklı birçok arkadaşta var satılık hesabı. Yani uygun fiyatlı Arthur'lu hesaplarda var işin gerçeği. Ne kadara mal olur biliyor musun? Biraz keyif alacağın. Ya aslında keyif alacağın şey gideceğin eraya bağlı. Yani şöyle bir erada 17'de mesela, 13'te ya da 91'de 200 milyonla 250 ile bile tam keyif alamazsın. Ama gidersen başka eralara daha farklı rakiplerle eşleşirsen daha iyi keyifler alabilirsin. İttifak olarak da baktığımızda Phoenix ve Van olarak toplamda işte 50 buna de 87, 86 ama hakikaten 87'ymiş küsuratla 87 milyar puan yapmışız. Bunlar 91,5 yapmış. İttifak olarak da bizden fazlalar. 13'e baktığımda 38, 21, 59, 60 milyar yapmışlar. Çok fark var. 91'in ikinci ittifakını hani çok ciddiye almadım. Çünkü 10 milyardı zaten bayağı altlarda. O yüzden ilk ikilere baktım. The First Pack'e de selam olsun ya. Eski Türk ittifakı. Yani adamlar şu ittifak arkadaşlar size diğer bir yanı da göstereyim. Hadi ateistler bunu da açıklayın diyeyim. Hazır mısınız? Şimdi öncelikle şundan bahsedeceğim. Van ittifakını herkes biliyor zaten değil mi? Hani çok yatırım yapılan, işte bir sürü paket alınan falan. Seviyesi kaç? 80. Çok ütopik değil mi? Of 80 falan diyorsun. Yani 80 seviye gelmiş. Ulan ne aldınız falan hesabı ama hatta bakın bir önceki videoda 75 falandı galiba. Hatırlamıyorum 5 seviye falan atlatmışız yani kısa bir sürede. Ama size daha farklı bir şey göstereceğim. Şuradan açayım. Oradan zor. Şuradan açayım direkt. Neyse buradan da açamadım. Çünkü eski yeri ışınlandı. Şuradan açacağım. Ana ittifakları W arkadaşlar. Daha zayıf olan V ittifakı. GATT o yüzden biraz daha rahat ilerliyor bu arada. Hani bilginiz olsun. Buradaki rakip daha zor. Ana ittifak burası çünkü. O korkunç puanları yapan W ittifakı arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size zaten. 93 hediye seviyesi. Ya siz nasıl bir şey aldınız? Neler yaptınız ki? 93 seviyeye geldi. Abi 93. Yani böyle bir hediye seviyesi var mı ya? 93. Adamlar 100 olacak neredeyse. Van bile 80 şu an. Ve bu ittifak 7-8 ay sonra kurulan bir ittifak. Ya nasıl bir yatırım ya da nasıl bir alım? Bu normal bir şey değil.
Bence şeye katılıyorum. Yani net Sherlock'a. Adam dedektif zaten. Sherlock'un sözüne söz söyleyemeyiz. Yani oyunun ekibi olabilir bu 91'in içindekiler falan böyle. Paket dağıtmaları falan da oluyor olabilir. Ege hoş geldin. Kaç bin dolardan sonra zevk alırsın biliyor musun? Ya bir kompların böyle 70 milyona falan ulaştığında zevk alırsın. Çünkü rakibin sayılı kişi kalacak. Ama 91 ile karşılaşırsan hepsi öyle. Abi adamlar rahat rahat farm yapıyor ya. Şuraya bakar mısın? Cennet gibi ya. Biri gidip vurmuyor şunlara. Çıldırıyorum. Birazdan burada kıyametler kopacak arkadaşlar. Son yarım saat diyebiliriz. Gerçi VIP'nin bitmesi lazım. 27 hani ne kadar şey yapar bilmiyorum ama VIP esas atak yapar diye düşünüyorum. God buradan zaten zayıf tarafı yiyor bayağı. V ekibi zayıf olan taraf arkadaşlar. O yüzden çok daha kırılgan. Bak 40 seviye kale W ekibinde. Bak W. W. Yani V'de değil arkadaşlar onlar. Savunmaları da o yüzden daha kağıt gibi oluyor. Şimdi şunların kale seviyelerine bak. Paketlere geçelim. Yani gerçekten bu oyunda ileriyi düşünüyorsanız bak ben mesela tertemiz yapmışım. Yani yapacaksın bunu mecbur. E, Bu çerçeveyi falan almak için işte burada zaten söylüyor sana diyor ki 500 imparatorluk parası içeren paket her bir paket alımından diyor ben sana diyor ipucu kağıdı vereceğim diyor. Onları da bitire bitire işte örnek veriyorum bu 2 tane istiyormuş, bu 3 tane istiyormuş, bu 5 tane istiyormuş, bu 10 tane, bu 15 tane istiyorum. Bende şu an 22 tane var artan tabii ki. Yani hepsini açtım. Daha da 22 tane kalmış elimde. Yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bir şey olmaz. Yani şu 46'lıklardan başlayabilirsiniz. Mesela bak bu 46'lık bitmiş. Almışım yani daha doğrusu. Bu da önemli. Yani çok güzel paketleri var. Açıklamada link var. Pazar oyundan alabilirsiniz arkadaşlar. Uygun fiyatlar. Bu mesela benim çok işime yarıyor. Şimşek kristali. Hatta 93'e gelmişim. Bir tanesine basayım artık. Şunun teçhizatlarda. Si c'est le jour de notre dernière bataille. Alınan hasar azaltma olsun haydi. 200-250 M hesaplar Arthur var mı yok mu Sacit? Şimdi Arthur piyasası değişiyor. Arthur varsa daha değerli, Arthur yoksa. Şimdi 200 milyon gücü olup Arthur'suz olan var. 250 milyon gücü olup Arthur'suz olan da var. Ege senin arkadaşın 15 bine 100 milyon güç satıyor. Ya 100 milyon güç de kompu ne yani? Güçlü mü? Bakman lazım kompuna. Şöyle komp inceleme gibi hani göstereyim. Şimdi komp var, komp var. Ne kompu ne acaba? Şuradan favoriden bulmak daha kolay olacak. Şimdi mesela atıyorum kompu bu mu? Yüzükleri gelişmiş mi? Teçhizatları nasıl? Seviyesi nasıl? Taş nasıl? At nasıl? Ya bir tane sağlam kompu varsa gerçekten sağlam o fiyata olur. Ama yoksa o iş 100 milyon güç için 10 bin, 15 bin hatta pahalı.
T8'i açık mı? Bu da önemli. Bak adam Kraken Atilla kullanıyor Timur yerine. Başkasına bir bakalım. Froike'ye bakalım. Ne koymuş o içtimaya? Arthur koymuş. Tabii ki. Bak Freud bile mavi at var. Abi bu 91'de full kırmızı atlılar var ya. Full kırmızı atlılar ne demek bir kompta? Yani hadi kırmızı at, kuru kuru kırmızı at bende de var bu arada. Ama sen onun yeteneğini nasıl denk getirdin bir de? Yani o da var. Bizim Freud'un taşlarına bakalım. Son seviye olması lazım yani bunun da artık. Yani dünya birincisi bu. Dünya birincisi bile 3 seviye taşı var. Karşıdaki Arthur'u siz düşünün. Bak 3 seviye taşlar. Bak, 91'e bakıyorum 4 seviye anasını satayım. Krigare tänker i Bu dünya birincisi lan. Yani kimse bana gelip de 91 çok zengin, normal falan demesin arkadaşlar. Bu da zengin. Ama her şey son seviye değil. Atların hepsi kırmızı değil, mavi at kullanıyor adam. krigare tänker ikke på Hep direniş almış. Işıltı bunda da olması gerektiği gibi. Mesela bak strateji. Yani at da düzgün denk gelmemiş. Kudret değil. Arthur kudret vuruyor. Rakibin 91'deki atı da çok muntazam. Kudret, zırh veriyor. Yani tam kompa göre nasıl çıkarttın lan sen yani hani bunu bu kadar detaylı. Hani kırmızıyı yaptın üstüne bir de atın bütün özelliklerini nasıl ayarlayabildin? 3 atın birden. Hani bir tanesi tutar. Bak adam 3 atı da tutturmuş. Bakayım burada var mı? Hepsinin de ismi aynı anasını satayım. Bak artık surattan tanıyorum. Kudret, zırh, kuşatma. Bak özelliğe bak. Kudret, strateji, zırh. Kudret, zırh, kuşatma. Yani abi nasıl denk getiriyorsun bu kadar güzel? Özellikler de şey yani. Tüm hasar 2 nokta yani kaya gibi daha doğrusu. Yeteneği zaten herkes biliyor artık. Kırmızı kaya gibi var. Bu da direniş yapmış. Işıltı zaten dediğim gibi standartı. Yani böyle bir şey yok ya. Fark var mı? Kana susamışlık kullanıyor Freud. Bu kralın kılıcı kullanıyor. Rakipsiz saldırı kullanıyor. Bu hidretli hücum kullanıyor. Lagertalar aynı. Yüzük farkı da Lagerta'da burada Yüce Dağ var. Burada Göksel krigare tänker ikke Kıvılcım på var. sömn. Öyle bir fark var. Onun dışında zaten bir fark yok. Taşlara geldiğimizde zaten dediğim gibi bunun 4. Yani dünya birincisinde bu kadar 4 yok. Bunlarda dörtler dolu. Bak, bak, bak. Yani boş geçmiyor. Krigare tänker ikke Atlar kırmızı falan böyle bir garip bak. $202.000. 2000 dolara Arthur'lu güzel bir hesap.
Arthur'la hesap alınır 2000 dolara. Güzel olur mu? Olmaz. Ya örnek veriyorum, 5 yıldız değildir o Arthur. 2000 dolara 3 yıldız alabilirsin. Arthur açılmış bir hesap alabilirsin. Bunu yapabilirsin. Ama işte kompları da biraz daha güçsüz olur. Yani normal bir Arthur'la hesaptan mesela ne beklersin? 50 milyon minimum bir birlik gücü beklersin. Onunki olur 45 milyon falan ama 2000 dolar da alırsın. Ha, üstüne de kendin koyarsın. Hayırlı olsun bu arada Kenan T8'in. Arthur alınır Freuk o fiyatlara. Ama dediğim gibi 5 yıldız değil. Yani direniş güzel ya. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz kıymetli. Bayram şekeri tadında destek olmak isterseniz katıl tarafından kanala katılabilirsiniz. Adamların farmlara bak ya. Yani bunları ne yapacağız? Alımlarınızı dediğim gibi paylaştım. Açıklamada link var. Oradan yapın. Ara ara oradan indirim kodu da paylaşıyorum çünkü ben. Ve en uygun fiyatta orada. Sacit. Oradan alabilirsin. Pazar oyundan. Yani Arthur'lu hesap daha mantıklı. Çünkü VIP 18'e gelmek çok zor. Ya Arthur'u 17'de açıyorsun bu arada ama 18'e gitmesi zor. 18'de fullleyebilirsin. Buradan Arthur'unu açtın. Bakın 22,3 milyon. Benim şu an 4,4 milyon. Yani korkunç ya. Bir bu kadar falan daha değil. Bir bu kadar daha yapsam ancak 15 oluyor. Benim hesap da o zaman şey, az yatırımla iyi güce ulaşmış gibi bir şey. 6,31'e gelirsem 15 olacak. Yani bir bu kadar daha yatırsam 15'in içinde kalıyorum. O yüzden 15 dedim arkadaşlar. Yoksa 15'e az kaldı ama hani 8 milyon bilmem kaç bin edecek. 9 olmayacak, 15 yani. Bir bu kadarla daha 16 olmayacak yani. Öyle bir abuk sabuk bir şey. Ve hani bende de mesela işte görüyorsunuz bir şeyler hep alınıyor aslında. Hatta şöyle bakayım. Bak, bir 2 3 4 falan. Yani bunlar aynı gün bu arada, 21 saat önce. Tatilde olduğum için tabii çok da şey yapamadım. O da ayrı bak. Yani ona rağmen arada çok fark var. Acayip bir fark var. Ben strateji olarak bu arada arkadaşlar bazen şey yapıyorum. Yatırım bakın daha buraya açmadım. Açacağım. Zaten bitti. 9 günü var daha.
Önce popülerlerden, yani böyle bir etkinlik varsa zaten diyorum bunun çok süresi var. Hani buradan gelecek şeyler beni coşturmayacak. Acil ihtiyacım olan şeyler değil. Bunu cebimde tutayım. 30 gün süresi var arkadaşlar. Hemen gelir gelmez açmak zorunda değilsiniz. Gidiyorum önce bunları hallediyorum. Buradan işime yarayacakları topluyorum, ediyorum. Ee, Bu mesela benim hoşuma gittiği için bu açık bende. 10 gün kalmış mesela şunda. Gibi gibi kendinize göre stratejik şekilde de ilerleyebilirsiniz. Ha, ama mutlaka aylık paketi alın, açın. Hani o benim fix yaptığım bir şeydir. O olmadan zaten olmaz. Yani bu oyunda gerçekten hiç gelişemezsin. Açayım Evrim VIP'yi. Ah, geldim. İstenen puan farkı falan mı farklı yoksa? Evet, 2 milyon sonra 15 oluyorum, onu dedim zaten. Ya bir bu kadar daha yatırsam ama hala 15'im. Çünkü 16 olmak için 9 milyona ihtiyacım var. Ben 4 milyon yatırmışım daha. Yani bir 4 daha yatırsan 8 milyon olacak. Gündüç Yapı hoş geldin. Aleykümselam. 579 gündür de oyuna girişimizi yapmışız yani. 579 gün. Hazine Parşömeni etkinliğinin ödülleri güzel görünüyor. İnşallah sayısı da fazla fazla veriyordur. İhtiyaç var çünkü. Ama bu 91 olayı insanın canını sıkıyor. Yani keşke baştan bir olup böyle bir 91 ile savaşsaydık. Olmadı. Şimdi izleyici modundayız. Enes'cim hoş geldin, sağ olasın. 2 milyon sonra 16 oluyorsun işte. Sen 7 milyon demek ki puanın var senin şu an VIP'de Evrim. Yani sen 7,31 milyon falan yapmışsın demek ki. Arthur'a gelene kadar daha dur. 16 olsan da etki etmeyecek. WhatsApp'tan attığına bakıyorum Evrim de. Şimdi bakayım. Ya doğal seçilim güzel, kötü değil. Biraz daha hani saldırı odaklı mı oynuyorsun, savunma odaklı mı? Ona bakmak lazım. Direniş iş yapıyor çünkü 18 saniye çok uzun bir süre. Yani gerçekten çok uzun.
Gündüz vallahi çok masraf oyun. Yani bak 95K imparatorluk parası var ki hani daha da azalacak çünkü daha tam mağazayı boşaltmadım. Ne kaldı? Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Bitti zaten. Her hafta VIP mağazasının zaten çok ciddi bir masrafı var. Bakayım kaç şey harcamışım. Merak ettim. Ulan 3.4 milyonerden kalsam şuradan şunları da alacakmışım. 3.2'de kalmışım. 719 bin harcamışım sezonda. Ve çark yapmadım. Yani çarkı videolarını zaten paylaştım. Çok az yaptım. Roland için yapmıştım. 120'de 120 iki kere gittim sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yani tamamen VIP'ye giden masraf şu. Aynen öyle. Yani çekiç ve kafa zaten o kadar yiyor. Çok aşırı yiyor yani burası. Çekicin tanesi 500 zaten 10K. 20K burası 30. 10K daha burası 40. 52, 53 de hatta 53K gitti. 11'de buradan 64, 12, 71,5, 72 de ona küsuratlar vardı çünkü. 78,5. Bunun tanesini hatırlamıyorum. Bunu da hatırlamıyorum. Bununla bunu da alıyorum ben çünkü seviye de bir yerden sonra kitap gerçekten dayanmıyor. Hani seviye atlatmakta 160'a falan öyle atmak çok kabile kesmediysen mesela benim Kiros'taki gibi yükselmesi zor oluyor Si c'est bak. le jour de Mesela notre dernière düşük. bataille, menons-la Ya da avec Lubu. Karşımızda kimse duramaz. Sarsılmaz hükmümüz sonsuza... Evet. Oyunun en güzel zamanları gündüç. Oh mis. Yeni başlamışsın. Güzel güzel gidiyor. Hesabımı almak isteyen var mı arkadaşlar? Sıfırdan başlayayım ben. Tertemiz. Gücü zaten görüyorsunuz. Yaptığı işleri de görüyorsunuz. Yayıncı hesabı. Sağlam, güçlü. Geçen geri dönüşüm mağazası gelmişti. Şurada biliyorsunuz geri dönüşüm geliyor. Elinizdekiler hani fazlalık kafalar bilmem neleri bozdurup şey alıyorsunuz işte mağazadan. Oradaki beceri parşömenini bitirdim, diğer şeyleri bitirdim. O kadar çok kafa birikmiş ki. O kadar çok gereksiz şey birikmiş ki. Şok oldum ya. İlk kez bitti. Detaylı bir şekilde. Bir cepheye göndereyim. O zaman şöyle yapacağım. Zaten pers takılı. Kalsın. Şunu da değiştireyim. Bunu da değiştireyim. Atayım sonra da. Devasa yapsın. Kirossuz yapsın.
Mücü önemli arkadaşlar. İhmal etmemek lazım. Oradan mücevher sandığı geliyor. Temalar çok önemli. Tabii ki. Bina gücüm 49'muş. Teknoloji 38,6 milyon. Kahraman 45,2. Yani benim en büyük hesabın avantajlarından bir tanesi de bu arada kesinlikle çok fazla kahramana sahibim. İstediğini geliştirebilirsin. Bir de temalarda birlik teması özellikle çok fazla var bende. Hatta şöyle göstereyim. Birlik teması yani en iyisi de var, mitolojik de var, yıldızlar bilmem nesi de var, bunlar da var. Var da var yani. Yani 19'da 11 tane birlik teması var. İşin gerçeği o baya fazla. Kale teması olaraktan aşırı yok. Ama hani onlara zaten gerek görmedim. Çok şey yapmaya. Aslında şu anki güzel hoşuma gitti. Fakat şey yapmadım. O bitti mi süresi? Bakayım. Yani oradaki zaten 4K falan birikti bu arada. Şöyle. Evet, o gitmiş galiba. Oradaki 4K falan birikti. Bir sonraki örnek veriyorum tema geldiğinde komple hepsini de alabilecek duruma gelecektir. Onu bekledim. Onu da öyle yapacağım. Buradan da bir tane kale teması çekeceğim. 475'te şu an 580 olduğunda şunu aldığımda bende bunun birlik teması da var. Onu tamamlamış olacağım. Çerçevesi de var. Ekstra bonusunu alacağım yani uzun lafın kısası. Bakın burada mevcut olduğunu zaten görüyorsunuz. Bunu biriktiriyorum. Hesabın en büyük avantajları onlar işin gerçeği. Kahraman olarak da gerçekten çok fazla kahramanım açık. Her yere çekip götürülebilecek komplar var o yüzden. Yani çok da boş değil. Beşer yıldız falan yani baktığınızda Süleyman var, Charlemagne var, Theodora var. Mızraklardan ikinci komp zaten çok rahat çıkıyor. Neredeyse 3 çıkacak. Süvarilerde aynı şekilde. Şöyle baktığımda hani Atilla mesela 5 yıldız aşağılarda kalmış duruyor öyle. Pyrus'umuz var. Konfiçi beşleyip geliştireceğim. Şunu bir şey yapacağım. Kullanacağım ileride. Şu an beşleyebilirim. Canım yapmak istemiyor işin gerçeği. Sırf keyfi yapmıyorum. Şu an ben de böyle aşırı keyif almıyorum. Rakipler de biraz sıkıntı olduğu için yeni güncellemede tekrar hatırlatayım. Böyle tek tek uğraşmayacaksın. Elindeki bütün şeyleri kullandığında otomatik seviye atacaktı. Bak yetmedi. Bitti kitabım. 110'da kaldı adam. Yani yetmiyordu, yetmiyordu. ...529 kafam var. Ama şu an dediğim gibi yapmayacağım. Daha 20 kafada buradan alacağım. Hatta alayım ya. Zaten görev olaraktan çölün çok bir şey kalmadı. Bugünlük bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İki hafız olur. Yeni tema geldiğinde yaparım onu da. Yani daha önceki videolarımda var onu. Birlik temaların çünkü dediğim gibi bende çok fazla var. Açıyorum. Oradan da bakabilirsin ama yeni geldiğinde taze taze de şey yaparız. Onu da çekeriz.